Yatırım dünyasında sıkça duyduğumuz bir terim blue chip hisseleri. Peki bu mavi fişli hisseler ne demek? Hangi şirketler bu kategoriye giriyor ve neden yatırımcıların gözdesi? Blue chip aslında poker masasından finans dünyasına geçmiş bir terim. Pokerdeki en değerli fiş mavi fiştir. İşte hisse senedi piyasasında da bu terim en değerli, en güvenilir şirketlerin hissesini ifade eder. Bir hissenin blue chip sayılması için bazı kriterler vardır. Bunlara hemen göz atalım. Büyük piyasa değeri olması gerekiyor. Yıllardır sektörde var olan köklü şirketler olması gerekiyor. Güçlü bilanço karlılık olması gerekiyor. Düzenli temettü ödemesi gerekiyor. Ve beşincisi de kriz dönemlerine karşı dayanıklı olması gerekiyor. Peki Türkiye'de hangi hisseler blue chip kategorisine giriyor? Genellikle BIST 30 endekslerinde yer alan şu şirketler listeye dahil. İşte Koç Holding, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Ford Otosan, BİM Mağazalar, Aselsan, işte Türk Traktör gibi büyük şirketler, BIST 30'un büyük şirketleri bu blue chip hisselere giriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Apple, Microsoft, Coca-Cola, Johnson Johnson gibi devler bu kategoriye giriyor yine. Hem büyüklükleri hem de istikrarlı getirileriyle bu şirketler yatırımcıların favorisi oluyor. Baktığınızda bizdeki hisselerde işte Ereğli olsun ya da işte Ford Otosan son bir yıldır biraz bekletiyor. Bazı şirketler biraz süründü son zamanlarda ama uzun vadeli olarak düşündüğümüzde bu hisseler Borsa İstanbul'un en güvenilir hisseleri. Blue chip hisselerin avantajı çok. Bunlar ne bakalım? Risklerin düşük olması, krizlere karşı dayanıklı olması ve düzenli temettü vermeleri. Ama her yatırımın dezavantajları da var. Bunlar nedir dersek hızlı kazanç sunmazlar. Yani bir anda böyle %10 her gün tavan tavan gitmezler. Fiyatları bazen pahalı olabilir. İşte bir hisse 1000 lira gibi böyle hani alması da çok basit olmayan hisseler olabilir. Düşük risk eşittir düşük getiri potansiyeli diyebiliriz. Sonuç olarak eğer uzun vadeli güvenli yatırım arıyorsan blue chip hisseler tam sana göre olabilir. Ama unutma her yatırım gibi bunun da mutlaka bir riski var. Kendi araştırmalarını yaparak portföyüne değer katmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yatırımda kalın arkadaşlar.